2022'nin sonuna doğru yaklaşırken yeni yılda kullanacağımız ajandalar da yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı. Bundan 18 yıl önce Fransız çimento şirketi Lafarge'da tıpkı bugünlerde olduğu gibi müşterilerine bir hediye göndermişti. Dağıtılan bu promosyon ajandaların arka kapağında bir de Türkiye haritası vardı. Güneydoğudaki 7 il Kürdistan sınırları içerisinde gösteriliyordu. Büyük tepkilere yol açan bu olayın ardından kasıt dışı bir hata açıklaması geldi. Fakat bugün konumuz bağlantılı olsa da ajandalar değil. Lafarge şirketinin kendisi. Çimento üreticisi firmanın terör örgütü DAEŞ'e yardım yaptığı bilgi ve belgelerle kanıtlandı. Yakından bakalım. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor. Ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden biri konumundaki Lafarge'ın başı Suriye'de terör örgütü DAEŞ'le yaptığı işbirliği nedeniyle dertte ve dolayısıyla Fransa'nın da. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen DAEŞ'e yardım etme suçlamasıyla yargılandığı davada 777,8 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bu aynı zamanda Amerika'da ilk defa bir şirketin teröristlere yardım suçlamasıyla kabul edilen dosya olduğu açıklandı. Anadolu Ajansı geçtiğimiz yıl Eylül ayında şirket ve DAEŞ arasındaki ilişkiyi belgeleriyle ortaya çıkardı. Suçlamalar finansal yöndeydi. Belgelerde Ağustos 2014'te DAEŞ ve PKK'nın anlaşmaya vardığı ve her bir çimentodan pay aldığı ortaya konuldu. Lafarge bu hamlesiyle Suriye'deki fabrikasının açık kalmasını amaçladı. PKK ve DAEŞ arasında bir mücadele oldu, Lafarge'dan elde edilen gerilim pay edilmesi hususunda sorunlar çıktı ve DAEŞ'in PKK ile paylaşmak istememesi üzerine anlaşmadan çekildiği öğrenildi. O dönem iki örgütün birbiriyle mücadele ettiği de yine kayıtlara geçti. Bu işbirliği sadece ekonomik açıdan değil, askeri açıdan da önem arz ediyor. Çimentolarla tüneller inşa edildiği de biliniyor. Bu tüneller sayesinde terör faaliyetlerinin gerçekleştiği ve terör örgütü mensuplarının buraları sığınak olarak kullandığı görülüyor. Fransa ve istihbarat servislerinin bu işbirliğine ve elde edilen paranın miktarına kadar hakim olduğu vurgulanıyor. DAEŞ'in depolama alanlarında kalan çimentodan 11 milyon 500 bin dolar kar elde ettiğini bu noktada söylemeliyim. DAEŞ ve Lafarge ilişkisinin Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse edildiği de belgeleriyle açıklandı. Bu önemli iddiaya karşı bir açıklama ya da reddetme ise bugün itibariyle yok. 2015'te Paris'te gerçekleşen kanlı saldırıları da yine DAEŞ düzenlemişti. Halbuki bu ikili ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde olduğu görülüyor. Şirketin faaliyetleri sürekli olarak Fransa istihbaratına aktardığı, buna rağmen herhangi bir uyarı yapılmadığı tespit edildi. Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerine de bakmamız lazım. Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Halep ilinin kuzeydoğusundaki Çelebiya kasabasında bir tesis inşa eden şirket üretime 2010'da başladı. 680 milyon dolarlık yatırım böylece faaliyete geçti. Kuruluşundan kısa süre sonra takvimler Mart 2011'i gösterdiğinde ülkede çatışma sesleri duyuldu. Bu sesler şirketin kısa süre önce yaptığı yatırımı bırakarak ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanacaktı ki Lafarge farklı bir hamleyle ülkede kalmayı tercih etti. DAEŞ'in güvenliği sağlamasına karşılık para, akaryakıt ve malzeme teminine ilişkin talepleri şirket tarafından karşılandı. 2015'te ABD ve Fransız askerleri tesise yerleşti. Yaklaşık 4,5 yıl boyunca tesisin bir kısmı üs olarak kullanıldı. 2017'ye geldiğimizde şirket teröre finanse etmekle suçlansa da dava 2019'da düşürüldü. Davaya müdahil olan tarafların talebiyle suçlama yargıya taşındı. 2021'de Fransız yargısının insanlığa karşı suça ortak olma iddiası davanın önündeki engelleri kaldırdı ve yargı yolu yeniden açıldı. Süreçte büyük darbe alan şirket İsviçre şirketi Holcim'le birleşerek isim değişikliğine gitti. Bu birleşme de işe yaramamış olacak ki hisse değeri büyük bir hızla düştü. Asıl amacın şirketteki isim değişikliğiyle olayın üstünün kapatılmak istenmesi olduğu düşünülüyor. Peki şirket tüm bu yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Beklenildiği üzere derin bir pişmanlık duyduğunu açıklayan Lafarge, o dönemki yöneticilerinin sorumluluğunu da kabul ediyor. Hatta yöneticiler bu ödemeleri devlete yapılan bir vergi ödemesine benzetiyor. Zorlama bir benzetme olduğunu belirtmeliyim. Devlete ödenen bir vergi ile teröre verilen destek arasında epeyce fark olduğunu düşünüyorum. 2017'ye kadar şirketi yöneten Eric Olson, yaptığının yanlış bir şey olmadığını belirtmesine rağmen istifa etmişti. ABD'deki yargılama sonucuna bakarsak Olson'un yanıldığını görüyoruz. Sonuçta ortada bu eylem sebebiyle milyon dolarlık bir ceza var. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakan Yardımcısı Liza Monaco, teröristlerle yapılan ticaretin normal gösterilemeyeceğini söylüyor.
Şirkete kesilen cezaya bakarsak Amerika'nın yine bu yönde bir karar aldığını rahatlıkla görebiliriz. Şirket suçlamaları kabul etse de bunun yöneticilerin bireysel hataları olduğunu savunuyor. Terör örgütlerinin bu anlaşmadan ne kadar gelir elde ettiği de yine soru işaretlerinden biri olarak öne çıkıyor. 2013-2014 arasında 6 milyon dolar ödeme yapan şirket bu dönemde 70 milyon dolar gelir elde etti. Terör örgütünün şemsiyesi altında gerçekleşen bu hamle bölgede rekabeti bastırmak için kullanıldı. DAEŞ ve şirket arasında uzlaşıyı sağlayan kişilerin ise 1 milyon 100 bin dolar aldığı biliniyor. Şirketin yeni sahibi Holcim ise uzlaşıdan yana olduğunu duyurdu. Ayrıca şirket 7 yıl önce birleşen ve isim değişikliğine gidilen Lafarge ile ilgili bir sorumluluğunun olmadığını savunuyor. İsim değişikliği nedeniyle davanın düşme olasılığı ise yok. Yargılamanın devam edeceği ve uygulanacağı öngörülüyor. Fransa ise konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Konu Fransa basınının da ilgisini çekmedi. Birkaç cılız haberin ötesine gidemeyen Fransa basını, Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan cezayı da yine aynı şekilde sundu. Yargıda da durum farklı değil. Lafarge'ın DAEŞ'e yardım iddiaları 2016'dan beri tartışılırken konu hala soruşturma aşamasında bekletiliyor. Bunun en önemli gerekçesi ise Fransız istihbaratının da suç ortağı olduğu yönündeki belgeler. Örtbas edilmek istendiğine ilişkin değerlendirmeler de mevcut. Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkan kararın Fransa yargısında bir etkisinin görülüp görülmeyeceği ise gizemini koruyor. Peki NATO'da müttefik olan Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa arasında bir uyuşmazlık mı görülüyor? Bunun cevabı için biraz eskiye 8 Kasım 2019'a dönelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu açıklaması o dönem Türkiye'nin NATO üyeliği üzerinden yorumlanmış olsa da ABD ve Fransa arasında yaşanan bir kriz olduğu yönünde yorumları beraberinde getirdi. Fransa'nın 100 yılın anlaşması olarak duyduğu Avustralya denizaltı projesinin iptal süreci de yine Fransa ve ABD ile gerilimin tırmanmasına neden olan bir başka problemdi. Yaklaşık 90 milyar dolar değerindeki projenin Fransa'dan alınarak ABD ve İngiltere'ye verilmesi Paris ve Washington hattında sert bir diplomatik krize neden olmuştu. Dönemin Fransa İçişleri Bakanı uğradıkları şaşkınlığı sırtımızdan vurulduk diyerek dile getirmişti. Müttefikler arasındaki gerilimin bugün dahi hissedildiğinden bahsedebiliriz. Lafarge şirketinin Amerika'dan aldığı cezanın tüm bu yaşananlarla doğrudan ilişkili olduğunu savunanlar var. Fransa'da sürecin soruşturmadan öteye geçememesi, Fransa'daki sessizlik ve ABD'nin attığı adımları tek tek ele aldığımızda çıkan sonuç aslında sürpriz değil. Öyleyse ABD'nin Fransa'ya bir mesaj gönderdiğini düşünebiliriz. 2004'te Türkiye haritası üzerinden yaptığı manipülasyonla tanıdığımız şirket bugün ismini ve bağlı olduğu ülkeyi değiştirmiş olsa da küresel kamuoyunda teröre destek veren ülke olarak şüphesiz tarihteki yerini aldı. Peki bu durumda teröre destek veren ülke kim oluyor? Yoksa Fransa mı? 2022'nin sonuna doğru yaklaşırken yeni yılda kullanacağımız ajandalarda yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı.